Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde Kıvılcım Doğan'ın da kaza yapmasıyla birlikte Ömer'in yaptığı kazayı ihbar etmek zorunda kalacak. Herkesin dediği gibi eğer bu kazayı Nilay yapsaydı 10 bölüm boyunca Nilay'ın iyileşmesini görürdük. Fakat Doğa arabayla o kadar takla atmasına rağmen boyunluk bile takılmadan hastaneden taburcu edilmiş. Bu yüzden Doğa'ya bir şey olmadığına kesin olarak emin olsak da muhtemelen Cemre bir süre hastanede kalacak gibi gözüküyor. Yani senarist Doğan'ın kaza sahnesini aslında tamamen Kıvılcım'ın gerçekleri itiraf etmesi üzerine kurmuş. Çünkü 109. bölümde Kıvılcım'ın gördüğü rüya üzerine Doğan'ın kaza yapması Ömer hakkındaki gerçekleri itiraf etmek zorunda bırakacak. Bu yüzden birkaç bölüm boyunca Kıvılcım'ın Ömer'i ihbar etmesini ve Ömer'in kaza meselesinin üzerine gidilmesini izleyeceğiz. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Asil'in Işıl'la ilgili planı ne? Nursema gerçekleri öğreniyor mu? Videoyu beğendiyseniz gelin incelememize devam edelim. Öncelikle Çimen'in geri dönüşüyle dizi yine bir kaosa imza attı. Çimen fragmanda da gördüğümüz üzere muhtemelen meme kanserine yakalanacak gibi gözüküyor. Ancak ben bir diğer ihtimal olarak Çimen'in hamile olabileceğinden şüpheleniyorum. Çünkü 109. bölümde Arslan ailesinin bir araya geldiği sahnede Kıvılcım'ın belki de bütün hayat bir bebek nefesine sığacak kadar küçücük demesiyle Çimen'in bu bakışı bence boşuna değil. Bu yüzden Çimen'in geri dönmesi bence yeni sınavlarında ortaya çıkmasını sağlayacak. Peki Asil'in Işıl hakkındaki planı ne? Önceki videolarımı izleyen zaten Asil'in planları hakkında fikir sahibi olmuştur. Çünkü ilk baştan beri dediğim gibi Asil Işıl'ı kullanarak Ünal ailesini bitirme peşinde. Asil'in Işıl hakkındaki her şeyi bilmesi, Işıl'ın kaçma planlarını hızlandırmasına yol açsa da Leo'nun ne kadar güvenilmez biri olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Bu yüzden Leo ya Işıl'dan paraları toplayarak kaçacak ya da Işıl Leo'yu postalamak zorunda kalacak. Çünkü Asil artık Işıl'ın kolunu kanadını bağlamış durumda. Işıl'ın Abdullah üzerinde ne kadar söz sahibi olduğunu göz önüne alırsak Asil Işıl hamlesiyle şu an çok güçlü bir konumda. Çünkü Işıl'ın Apo'yu yönlendirmesiyle Asil şirketi artık istediği gibi yönetebilecek ve Ünal ailesinin bu sezon en büyük baş belası Asil olacak. Ancak tam burada bomba bir teorim var. Evet, Işıl kendisini tehdit edenin Mustafa olmadığını öğrendi. Ancak bilmediği bir şey var ki o da Mustafa aslında hiçbir şeyi unutmadı ve Işıl'ın neler yaptığını öğrenmek için şu an daha akıllıca davranmaya çalışıyor. Hatta bu bölümde dikkatli izleyiciler fark edecektir ki Ömer'in Mustafa'yı ziyarete geldiği bu sahnede Mustafa'nın Birsen'le işaretleştiğini görüyoruz. Evet, Birsen resmen Mustafa'ya göz kırparak işaret yaptı. Yani Birsen'le Mustafa aslında işbirliği içerisindeler. Hatta bu bölümde Mustafa'nın gizli kamera aldığını Işıl'a söyleyen kişi de Birsen'di. Çünkü Mustafa aslında bir plan yaparak Işıl hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu yolda da en büyük yardımcısının Birsen olduğunu söylemek mümkün. Şu an Işıl'ın Asil'le işbirliği içinde olması Ünal ailesi için her ne kadar tehlike arz etse de daha önce de dediğim gibi geçen sezon her şeyi dağıtan Mustafa bu sezon Işıl ve Asil'in işbirliklerini çözerek bu sezon Ünal ailesinin kurtarıcı kahramanı olacak. Yani Mustafa aslında boş durmuyor. Sadece planlarını ilmek ilmek işlemekle meşgul. Peki Nursema aldatıldığını öğrenecek mi? Firaz'ın Demet'ten bir türlü ayrılamaması artık başına dert olmuş durumda. Çünkü Demet en yalnız zamanında Firaz'la karşılaştığı için ondan kolay kolay vazgeçemiyor. Kendisinden vazgeçilmesi ise içinde büyük bir intikam arzusu doğuruyor. Bu yüzden zaten bu bölümde arabayı çizen kişinin Demet olduğunu göreceğiz. Çok büyük ihtimalle kamera kayıtlarında bence arabayı çizen kişinin Demet olduğu belli olsa da Firaz bu görüntüleri Nursema'dan saklamaya çalışacak. Fakat Firaz'ın suyu da aslında ısınmaya başlıyor. Bu yüzden ilk sezonda ailesine res çekerek inanılmaz bir sahneye imza atan Nursema'nın aldatıldığını öğrenmesinden sonra Firaz'ı da aynı şekilde terk edeceğini ve paralel bir sahne yaşatacağını düşünüyorum. Son olarak bu bölümde Doğan'ın arkadaşlarını çağırması Nilay'ı oldukça kıskandırdığı için Nilay annesinin evinde denk geldiği eski arkadaşı Seda'yı önümüzdeki bölüm eve davet edecek. Ancak bu davette Ünal ailesinin başına yine birçok dert açacak. Çünkü Seda, Nilay'ın Ünallara gelin gittiğini görünce bu durumu bayağı kıskanmıştı. Şimdi ise Seda da bu ailede kendine bir yer bulabilmek için bence Fatih'e ya da Mustafa'ya musallat olacak gibi gözüküyor. Evet dostlarım, sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.